Ben Murat Argış, bir üniversitede akademisyenim. Aynı zamanda da uzman psikolog olarak dışarıda danışmanlık hizmeti veriyorum. Özellikle adli psikoloji ve boşanma arabuluculuğu ile ilgili. Şöyle bir şey, Türkiye'de boşanma arabuluculuğu aslında çok az kişi tarafından bilinen, hatta psikoloji alanında da, diğer alanlarda da pek bilinen bir alan değil. Bu anlamda biraz daha Türkiye'de aslında bunun ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar fayda sağlayabileceği ile ilgili o yüzden özellikle biraz yoğunlaşmış bulunuyorum. Avrupa'da çok yaygın olarak var olan bir sistem. Hatta özellikle bir boşanma davası gerçekleştiğinde ilk önce mahkemeler tarafından gidip ilgili boşanma arabulucusundan ilgili desteği alıp ondan sonra bir ebeveynlik planı yapıp ondan sonra gelip boşanma gerçekleşebiliyor. Bu plan yapılmadan hiçbir şekilde boşanma gerçekleşmiyor. Şimdi normalde boşanan iki birey eğer ortada bir çocuk yoksa hukuki olarak gidip boşanırlar. Herhangi bir problem yaşanmaz. Ama eğer çocukları varsa bu anlamda çocukların daha sağlıklı bir şekilde çocukları için maksimum yarar sağlayabilecek bir şekilde boşanmaları hem ondan sonraki süreçte kendileri için yani birey olarak, kadın ve erkek olarak önemli, hem de kendi çocukları için özellikle çok çok önemli. Şöyle aktarabilirim. Bireyler neticede sadece evlilik sonlanmış olur ama ebeveynlik sonlanmıyor. Çocuk yaşadığı sürece, kendileri yaşadığı sürece o ebeveynlik rolü daima üzerlerine kalır. Ebeveynlik planı dediğimiz şey şu aslında, siz partner olarak ayrılıyorsunuz. Bu anlamda çocuk var ve o çocuk için neler yapılabilir? Çocuğun yaşı baz alınarak 18 yaşına ya da 25 yaşına gelinceye kadar ebeveynlerin o çocuk için sorumluluklarının yapıldığı bir plandır aslında. Yaş gelişiminden bağlı olarak da ciddi bir şekilde bir ilişki problemi yaşamaya başladı. Ebeveynleriyle, gittiği kreşle ilgili, kreşteki arkadaşlarla ilgili ciddi problemleri yaşamaya başladı. Misafirliğe gelen çocuklarla ilgili ciddi problemler yaşamaya başladı. Şiddete başvurmaya başladı gibi bir sürü faktör ortaya çıkıyor ve bu süreçte aslında şunu yapmaya çalışıyor. 4 yaşındaki bir çocuğun aslında göstermesi gereken davranış örüntüleri nelerdir? Onları göz önünde bulundurarak hem anne hem baba için aslında o çocuğun sağlıklı bir şekilde büyümesi için neler yapmaları gerektiği ne yönelik belirli görüşmeler yapılıyor. Gerektiğinde bu birebir görüşmeler de olabiliyor. Bazen sadece anneyle veya sadece babayla, bazen iki ebeveynle de görüşme yapılarak bundan sonraki süreçte neler yapılabileceği ile ilgili belirli görüşmeler yapılıyor. Bu süreçte sadece şeyi barındırmıyor bu ebeveynlik planı. Sadece çocuğun ruhsal durumunun değerlendirmesi değil. Aynı zamanda çocuk sonraki aşamada şu anda 4 yaşında, 6 yaşına geldiğinde veya 7 yaşına geldiğinde özel bir kreşe mi gidecek, özel bir okula mı gidecek? Bunların hepsi planı yapılıyor. Çocuğun sağlık harcamaları nasıl olacak? Devlet hastanelerinde mi sağlık kontrolleri yapılacak? Veya özel hastanede mi yapılacak? Veya belirli bir problem ortaya çıktığında, sağlık problemi, kronik bir problem ortaya çıktığında bunun maddi külfetini kim karşılayacak? Artı sonraki yaşamında diyelim ki geldiği 15-16 yaşlarında bu süreçte çocuk biraz daha ister istemez artık büyümüş ve daha sosyal bir hayatı olacak. Alabileceği işte eğitimler nasıl olacak? Sanatsal eğitimler, tatil planları nasıl olacak? Artı çocukluktan tutun belirli bir yaşa gelinceye kadar, o çocuğun kendisinin karar verebileceği zamana gelinceye kadar ebeveynlerinin kendi aileleriyle çocuğun iletişim nasıl olacak? Bunların hepsi teker teker olarak hazırlanır ve her bir plan sadece belirli bir aileye ait biricik bir şeydir. Yani tamamen ailenin kendi özellikleri baz alınarak hazırlanan bir plandır. Hukuki olarak da işte o kişisel ilişkilerin düzenlenmesi kısmında aslında bu ebeveynlik planı devreye giriyor. Siz eğer anlaşmalı bir boşanmaya gittiğinizde o kişisel ilişkilerin düzenlenmesi kısmında ebeveynlik planını mahkemeye sunuyorsunuz. Daha önce işte uzman tarafından birlikte hazırlanmış olduğunuz o plan
mahkemeye sunuluyor ve artık resmi bir nitelik kazanıyor aslında. Ondan sonraki süreçte diyelim ki baba bir şekilde yapması gereken sorumlulukları yere getirmediğinde anne bununla ilgili belirli bir yasal mercilere başvurabiliyor. Ya da diyelim ki anne gerekli sorumlulukları yerine getirmediğinde baba gerekli mercilere yasal olarak başvurabiliyor. O yüzden aslında işin tamamen hukuki boyutu da var. Yani bu süreçte bu plan hazırlanmasında sadece olarak çalışılmıyor. Yani uzmanlar tek başına çalışmıyor. Bireylerle, ebeveynlerle görüşerek, çocukla görüşme yaparak ve avukatlarla görüşme yaparak ilgili hukuki boyutunu da göz önünde bulundurarak öyle bir plan hazırlaması yapılıyor. Mesela normalde çoğu insan şunu düşünür. Belirli bir problem yaşandığında klinik psikoloji alanına veya terapiye gidilir, başvurulur. Bu işin boyutu, bireysel boyutu. Burada bizim yapmaya çalıştığımız aslında bireysel bir boyuttan bahsetmiyorum. Burada ebeveynlerin birebir kendileri anne baba olarak çocuk veya çocuklar artı her iki ebeveynin kendi ailesinin de dahil olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Yani daha derli toplu bir görüşme yapılarak oluşturulan bir şey var. Yani bu klinik bir görüşme değil aslında bizim yaptığımız. Bizim yaptığımız sağlıklı bir iletişim kurmak ve bu sağlıklı iletişim yoluyla bireyleri belirli bir sağlıklı bir iletişim seviyesine getirip her bir bireyin uzlaşabileceği bir ortak noktaya çekmek aslında iki şeylerin. Yani hem annenin hem babanın hem de aynı zamanda çünkü diğer ailedeki diğer bireylerin. Çünkü Türkiye gibi toplumlarda biraz daha biz toplumsal bir aile yapımız var. Yani sadece ailenin kendisini yani çekirdek aileden sadece oradaki anne, baba ya da çocuklar belirli bir şekilde olaya dahil olmuyor. Diğer ailenin yani babanın diğer geniş aile tarafı da olaya dahil oluyor. Kültürel olarak böyle bir yapımız var. Hem de kadının kendi aile tarafı da bu olaya dahil olduğu için aslında bunların hepsini teker teker düzenlenip o şekilde oluşturuluyor. Bireyler boşanmaya karar verdiklerinde genelde çekişmeli, zaten anlaşmalıya gittiğinde belirli bir şekilde onlar konuşup belirli bir uzlaşma noktasına gelip boşanıyorlar. Çekişmeli bir boşanma sürecinden ziyade ki Türkiye'de minimum 3 sene ile 4 sene sürüyor ki bu 7-8-10 sene süren davalar biliyorum ben boşanma davalarında. 8-10 sene veya 3-4 sene sürmesine gerek olmadan gerekirse 15 günde bir ya da ayda bir kişilerle görüşme yapılarak ya birlikte bir görüşme ayarlanır. Yani iki partner için de ortak bir yerde görüşülür ya da her bir partneri için ayrı görüşmeler yapılarak ortalama 6 ay ile 1 sene içerisinde bu çekişmeli davaları anlaşmalı bir sürece daha sağlıklı bir zemine getirerek anlaşmalı bir boşanma sürecine götürülüp sonuçlandırılıyor. 2023'ün ilk ayının verilerini ben size aktarayım. 48 bin sadece Ocak ve Şubat ayında boşanan kişiler 48 bin 2 ay için bunu ifade ediyorum. Bu da şu demektir, 2023'te daha fazla bir sayı bizi bekliyor ve daha fazla etkilenen çocuklar söz konusu olacaktır. Ülke olarak bunun aslında bir anlamda bir yasal bir sürece de kavuşturulursa çok daha sağlıklı bir toplumun temelleri atılabilir bu şekilde.